Bugünkü konumuz derin. Zenginler neden zengin kalır? Fakirler neden fakir kalır? Ve zengin ebeveyn ve fakir ebeveynin çocuk yetiştirme tarzlarındaki temel farklar nelerdir? Ve bir insanın başarılı olması için o 3 temel kriter nedir? Ve her bu 3 kriteri elde eden kişi başarılı olur mu? Bütün bunları tek bir videoda sizler için toparladım. O yüzden bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Marshmallow testi diye bir şey duydunuz mu? Aslında çok basit bir test. Fakat bir çocuğun ileriki hayatında başarılı olup olamayacağını anlatan çok önemli bir test. Kolombiyalı psikolog Walter Mischel tarafından bulundu. 4-5 yaşlarındaki çocuklar bir odaya alınıyor teker teker tabii ki ve çocuklarla öncelikle basit bir sohbet gerçekleştiriyor Walter. Neyi seversin, annenle babanla aran nasıl gibi günlük sohbetlerde bulunuyorlar. Ve bir süre sonra Walter çocuğa diyor ki benim bir toplantım var ve kısa sürede geleceğim. Senin önüne bir marshmallow bırakacağım. İstersen yiyebilirsin. Fakat yemezsen ben döndüğüm zaman sana bir marshmallow daha vereceğim der. Ve odadan çıkar. Tahmin edeceğiniz gibi bazı çocuklar deneyi yapan kişi odadan çıkar çıkmaz yer. Kimi ise gerçekten de ikinci bir marshmallow'u alabilmek için yemez ve bekler. Walter da odanın dışarısında camlı bir bölmeden çocukların hareketlerini gözlemler ve notlarını alır. Ve bu çocuklar tam 20 sene süren bir deneyin parçası olurlar. Çocukların bir kısmı akademik hayatlarında yüksek başarı gösterirler. Sadece akademik başarı değil, alkol, yasaklı madde, tütün gibi uyarıcılara ihtiyaç duymazlar. Hayatlarına bunları almazlar. Bir kısım ise akademik olarak başarısız olurlar. Yanlış ilişkiler içerisine girerler ve saydığım bütün uyarıcı, yasaklı maddeleri kullanırlar. Yine tahmin edeceğiniz gibi daha düzgün bir hayat yaşayan çocuklar o an o marshmallow'u yemeyi tercih etmeyen, söz dinleyen, yani hazzı erteleyen, planlı daha ileriye dönük düşünebilen, ikinci marshmallow'u almayı bekleyen çocuklardır. Hazzı ertelemek, dürtüsel olmamak ve öz kontrollü olmak bir insanın hayatta başarılı olup olmayacağının en büyük göstergelerinden biri. Şimdi ikinci teorimize geçelim. İkinci teoride Stanford Üniversitesi'nden Mindset yani zihniyet kitabını yazan psikolog Karen Devine'dan geliyor. Başarılı olanlar gelişim odaklı zihniyete sahip, başarısız olanlar ise sabit zihniyete sahiptir diyor. Buradaki fikir aslında resilience. Yani dayanıklılık. Hatta psikolojide de vardır resilience ölçeği diye bir test uygulanır. Gelişim odaklı zihin başarısız olsa dahi bu başarısızlığından bir pay çıkartır ve bir sonraki hedefine ulaşırken bu çıkardığı sonuçları bir daha böyle yapmayayım diye kullanır. Sabit zihin ise başarısız olduktan sonra yeniden bir şey yapmak istemez. Ben başarısızım zaten der ve pes eder. İşte burada dayanıklılık devreye girer. Mantık çok basit. Üçüncü ve son teorimiz ise İsveçli bir psikolog Kay Anderson Erikson'dan geliyor. Erikson neden belirli kişilerin müzik ve spor alanında başarılı olduğu üzerine çalışmalar yapıyor. Ve bilinçli pratik yapma fikrini ortaya atıyor. Ne deriz sürekli? Bir konuda başarılı olmak istiyorsan sürekli pratik yapman gerekir. Çok çalışman gerekir. O konuda sürekli o konudaki pratikleri sürekli tekrarlaman gerekir deriz. Ama Erikson burada çok önemli bir şey söylüyor. Çok fazla pratik yapmak değil, bilinçli pratik yapmak önemli diyor. Yani bir stratejik çalışma sisteminden bahsediyor. Kişiler kendilerine karşı bir öz denetim mekanizması geliştirebiliyorlar. Yani iyi oldukları konuyu tekrar etmelerine zaten gerek kalmıyor ama kötü oldukları konuda defalarca çalışıyorlar. Nöroplastisite denen bir şey de var. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir konuyu, bir davranış, bir şey üzerinde ne kadar çok pratik yaparsanız ama bu daha önce pek başaramadığınız bir şey olmalı. O pratikler sayesinde beyninizde yeni yollar gelişiyor ve artık bir süre sonra yeterince pratik yaptıktan sonra siz de artık o konuda uzmanlaşabiliyorsunuz. Bu aynı şuna benziyor. Bizim çok basit yaptığımız, kolay yaptığımız şeyler artık bir süre sonra bizim için bir reflekse dönüşür. Yani artık düşünmeyiz onu yaparken. Adımları hesaplamamıza gerek yoktur. Zaten o konuda çok iyiyizdir. Ve o olay beynimizde aslında çok iyi bildiğimiz bir adrese gitmek gibi düşünün. Ama yapamadığımız bir konu bizler için ilk defa gideceğimiz bir yer olarak düşünün ve o yere gitmek için ne yaparız? Belki yanlış yollara gireriz, çıkarız, haritaya bakarız, birilerine sorarız ama o eve ya da o adrese gittikçe artık o yollar bizim için kolaylaşır. Veya bazen de
orman örneğini veriyorlar. Bu örnek de çok güzel. Bundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Yine aynı şekilde bir şeyi çok sık tekrarlamayı çok sık bir ormanda yürümeye ve yolunu bulmaya benzetiyorlar. Şöyle ki bir orman düşünün ve o ormanda çok sık çimler, çalılar olduğunu düşünün ve sizin gideceğiniz bir hedefiniz var, değil mi? O hedefe giderken o yolda öncelikle çalılar vardır ama siz o çalılara bastıkça, onları ezdikçe, belki giderken o çalıları ayıkladıkça ikinci, üçüncü gidişinizde artık yolunuz daha temiz olur ve siz o yolu daha rahat gidip gelmeye başlarsınız. Bu da bence güzel bir örnek oldu. Erikson'un da dediği şeyi yapmak için öz denetim mekanizması geliştirmek gerekiyor. Bir de Dunning ve Kruger isimli iki Amerikalı psikolog tarafından ortaya atılan Dunning-Kruger etkisinden bahsetmek istiyorum. Bunu sadece tek bir videoda konuşmuştum zaten ama izlemeyenler için çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Dunning-Kruger etkisi şöyle bir şey. Şimdi bu iki psikolog psikoloji fakültesinde okuyan 500 öğrenciye bir IQ testi yapıyorlar. Ve bu IQ testi sonrasında öğrencilere şöyle bir şey soruyorlar. Sizce bu IQ testinde siz en kötü %5'likte misiniz, en iyi %5'likte misiniz? Kendi durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz diye sorduklarında ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor ve neredeyse çoğu öğrenci kendi durumunu doğru şekilde tespit edemiyor. Ve daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Kötü puan alan öğrencilerin çok büyük bir kısmı kendisini ortalama, hatta ortalamanın üstünde bir puan almış gibi söylüyor. Bu da aslında çok tanıdık bir durum. Neden aptal insanların bu kadar özgüvenli olduğunu bize açıklıyor. Mesela yöneticilerinizden pay biçebilirsiniz veya etrafınızda aslında çok bilgisiz, çok cahil insanlar veya şu an bir dünya lideri konumunda olan Donald Trump, bunu da o da çok güzel bir örnek bana göre. İnanılmaz bir özgüven patlaması var ama adam tamamen şov ve magazinsel konuşmalar yapıyor. Neredeyse ülkesini çok kötü bir noktaya sürüklüyor, değil mi? Aptal insanların çok yüksek bir özgüvende olması. İşte bu da şöyle bir şeye sebep oluyor. Sizin de muhakkak başınızdan geçmiştir ki benim çok yoğun bir şekilde geçti. Benim de son çalıştığım iş yerinde benim birimimden sorumlu diyelim kişi aslında çok bilgili biri değildi. Sorumlu demek, takım lideri demek birçok yeteneği barındırmanız gereken bir kurumdur, değil mi? Profesyonel olmanız gerekir, toparlayıcı olmanız gerekir, empati yeteneğinizin kuvvetli olması gerekir. Hani sadece IQ değil, EQ'nuzun da aslında bir arada koordineli bir şekilde dengeli olmanız gerekir. Ama bu kişide bu özellikler yoktu ama inanılmaz bir özgüven vardı. Bir şekilde aynı pozisyondayken iyi ilişkiler kurdu, alem etti, kullem etti inanılmaz özgüveniyle. Çünkü sizin daha üstünüzdeki yöneticiler sizin birimlere çok hakim olmadığı için, belki aynı ilde bile olmadığı için, eğer kurumsal bir işse bilmiyor, onu çok fazla tanımıyor ve o kişiyi ilk anda gördüğü şekilde tabii ki de değerlendiriyor. Mesela siz daha belki bilgilisinizdir, bazı yetenekleriniz daha iyidir o kişiye göre ama sessizsinizdir, pek fazla özgüveniniz yoktur ama o kişi bilmemesine rağmen yoğun bir özgüven gösterdiği için o sizden daha ön plana çıkar ve yönetici olur. Bu işler böyledir. Tüm bu anlattıklarımı toparlayacak olursak 3 tane şeyden bahsettik. Özet olarak başlıklar şeklinde söyleyeceğim size. Öz kontrol, marshmallow deneyinde o hazzı ertelemek, dayanıklılık yani sürekli pes etmeden devam etmek hedefinize ve sonuncusu öz değerlendirmek, kendinizi bilmek, yanlış yaptığınız konulara karşı kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmek. Tamam mı? Bu 3 tane kriterimiz var ve başarıya giden yolda önemli. Ama durun, videonun çarpıcı kısımlarına doğru ilerliyoruz. Peki bu 3 tane şeye sahip olan herkes hayatta her istediğini elde edebilir ve başarılı olabilir mi? Cevap hayır. Çok başarılı insanların günlük rutinlerini dinliyoruz, değil mi? Belki sizler de bakmışsınızdır YouTube'da. Nedir? Erken kalkarlar. Yani belki daha gün ağarmadan kalkarlar. Çok sıkı çalışırlar falan. Peki her erken kalkan başarıya ulaşacak diye bir şey var mı? Hayır. Her çalışan başarılı olacak diye bir şey var mı? Hayır. İşte videomuzun çarpıcı noktalarına geldik. Zengin ailede yetişen bir çocuk ve fakir ailede yetişen bir çocuğun yetiştirilme tarzına bakalım. Ve işte başarı, neden zenginler başarılı olur? Neden fakir bir ailede büyüyen çocuk fakir olmaya devam eder?
Bunu daha iyi anlayacağız. Tabii ki de burada istisnalar var ama o istisnalar gerçekten de istisna ve toplumun neredeyse %1'lik ve 2'lik kısmını oluşturuyor. O istisnalara da bu farkları anlattıktan sonra değineceğim. Yazıları ekrana getirebilirsem getireceğim. Zengin ailede yetişen bir çocuk, ebeveynleri onunla daha çok iletişim kurar. Bir birey gibi bir konu hakkında bir şeyler anlatır, nedenlerini açıklar. Ama fakir ailede büyüyen bir çocuk ise azarlanır, nedenler anlatılmaz. Mesela bir örnek verelim burada. En basitinden küçük bir çocuk olduğunuzu düşünün, tamam mı? O çocuk bir soba, bir ısıtıcı bir şey, sıcak bir şeye dokunuyor. Zengin ailede ise, illa aklınıza hani böyle müthiş bir zenginlik gelmesin. Zengin bir ailede diyelim. Hemen çocuğa neden dokunmaması gerektiği anlatılır. Dokunursa sonuçlarının ne olacağı anlatılır. Fakir bir ailede büyüyen bir çocuk da aynı şeyi yaptığı zaman ebeveynleri tarafından dövülür ve bir daha bunu yapmaması konusunda tehdit edilir, belki de azarlanır. Güven duygusu. Zengin bir ailede büyüyen bir çocuk güven duygusunu hisseder. Maalesef ki para demek güç demek ve o aile ebeveynlerinin duruşu, paradan kaynaklı kendilerine güvenip bu haliyle bir çocuk ebeveynlerini taklit eder. Ailesindeki ona yakın olan bireylerin davranışlarını taklit eder ve bir güven duygusuyla yetişir. Ama fakir olan ailede büyüyen çocuk ise güvensizdir. Pek fazla güven duygusunu tadamaz. Hemen burada videonun başında bahsettiğim marshmallow deneyine gelmek istiyorum. Şimdi marshmallow deneyinde yine bu sefer de şu pencereden bakalım. Zengin bir ailede büyüyen bir çocuk ve fakir bir ailede büyüyen bir çocuk. Neden zengin ailedeki çocuk o marshmallow'u ikincisini alabilmek için bekler de fakir ailede büyüyen bir çocuk onu hemen alıp yemek ister? İstisnaları konuşmuyorum bu arada. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Genel bir tavırdan bahsetmek istiyorum size burada. Çünkü o fakir ailede büyüyen çocuğun o şans ayağına gelmiştir ve o şeyi o an yemesi gerekir. Çünkü aile bunu öğretir. O an bulduysan yiyeceksin. İkinci gün bu olmayabilir. Sana yeni bir şans verilmeyebilir. Ama zengin ailede büyüyen çocuk bilir. Ona verilen sözler tutulur. Aile ona bir bisiklet alacağım sana ya da seni bir yere götüreceğim, bir tatile götüreceğim dediği zaman o tatile gidileceğini ve o bisikletin alınacağını bilir. Fakat fakir ailede büyüyen bir çocuğa seni X yere hamburger yemeye götüreceğim dediği zaman aile maaş yatmaz, para yetişmez. Bu sebeplerden dolayı o plan ertelenebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. O çocuk güvensiz olarak yetişir ve bu da tabii ki de davranışlarına, başarısına etki eder. İletişim kurmadan bahsetmiştim ya size. Annenin babanın çok ağır şartlarda, çok zorlu beden gücü gerektiren işlerde çalışan bir çocukları olduğu zaman, eve geldikleri zaman ay sonunda faturalar, kiralar, bir ton sorumluluklar arasında çocuklarıyla çok fazla ilgilenip konuşmak, anlatmak veya o güven duygusunu vermek çok da beklenemez. İstikrar, yine o verilen sözlerin tutulması konusunda istikrarlı olmak zengin ailelerde daha çok görülen, fakir ailelerde ise istikrar pek yoktur. Zengin ailede yetişen çocuk bireylerle daha kendi hakkını aramak, daha istişare etmek, pazarlık kurmak yönünden eğitilir. Çünkü zenginlerin toplumda genellikle sözleri, genellikle değil neredeyse tamamen sözleri geçer. Bir ortama girdikleri zaman kendilerini dinlettirebilirler ve karşıdaki otoritelerle, müdür ya da o ortamdaki otoriteyle pazarlık yapma ve istişareye girme oranları yüksektir. Ama fakir ailede yetişen çocukların ve anne babanın zaten genellikle otoriteye boyun eğme, itaat etme. Otorite derken yine aynı şekilde patronlar veya işte polis olabilir. Otorite figürlerine aman sorun çıkmasın diye itaat etme ve ne derlerse yapma. Yani onlara susalım, başımız ağrımasın fikri öğretilir. Ve böylece çocuk haliyle özgüvensiz, stres içerisinde, güvensiz yetişir. Bütün bunlar da göz önünde bulunduğu zaman o başta saydığım dayanıklılık, öz kontrol ve öz değerlendirme çocukta ne kadar gelişebilir veya çocuğa bu anlamda eğitim vermek ne kadar etkili olabilir? Burada ebeveynlere bu anlamda ders vermek, yine o da
belli bir yere kadar etki edebileceğini düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü insanlar yaş aldıklarında artık o sabit ve gelişen zihniyetten de bahsetmiştim ya, sabit zihniyette oluyorlar. Hani o yaşa kadar öğrendiklerini ölene kadar artık devam ettirme eğiliminde oluyorlar ve esnek olmuyorlar. O şekilde gidiyor. Evet, videoyu kapatırken peki istisnalar var mı? Evet, istisnalar var. Hatta ikisini tanıyorum bu istisnaların. Yani vasat bu arada ortalama demek. Vasat bir ailede yaşayıp gerçekten de çok varlıklı bir hayata geçiş yapan iki kişiyi tanıyorum. Akrabam oluyor bunlar. Akrabam olmasını şu yüzden vurguluyorum. Yani tanıyorum, yöntemlerini anlayabiliyorum daha içten gördüğüm için. Evet, bu konuda gerçekten de çok hırslı olmak. Evet. Şans faktörü çok önemli. Fakat şans faktörü konusunda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şans da şöyle bir şey. Doğru yerde, doğru zamanda olmak, özellikle doğru yerde olmak çok önemli. Bolca örnek vermekten hoşlandığım bir örnek vereceğim size. Bir elma yemek istiyorsanız ve elmaya uzanacak gücünüz yoksa elma ağacının altında oturun. Muhakkak bir rüzgar eser ve elma başınıza düşer. Siz de o elmadan nasiplenirsiniz. Bu gerçekten de güzel bir hayat felsefesi. Bu saydığım iki kişi hep bir zenginlik, bir varlıklı olma, bir lüks hayat peşindelerdi ve hep o çevrelerde gezdiler ve hep o çevrelerde gezdiler. Yani evet, bu bir şanstı ama şansı bir yerden de kendileri yönlendirdiler. Evet, bunu elde edemeyebilirlerdi ama elde ettiler. Doğru yerde olmak, hırslı olmak, vazgeçmemek ve çok çalışmak o istisnaları o başarıya ulaştırma konusunda en büyük etkenlerden bana göre. Evet, sizler neler düşünüyorsunuz? Umarım bu video sizlere farklı bakış açıları kazandırmıştır. Olaylara daha farklı bakmanızı sağlamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.